Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman eğitmen Alper Süren. Arkadaşlar 8 modülden oluşacak bu eğitimimizde birinci bölümde engellilik ve kapsayıcılık ve temel kavramlardan bahsedeceğiz. Diğer modülümüzde engellilik modelleri ve sporda uygulamaları. Üçüncü modülümüzde sporun engelli bireyler üzerindeki faydaları. Dördüncü modülümüzde engelli bireylerin spor yaparken karşılaştıkları temel zorluklar, diğer modülümüzde engelli grupları ve spor uygulamaları, daha sonra kapsayıcı spor ortamı nasıl oluşturulur, 7. modülümüzde engelli bireylerle etkili iletişim ve 8. modülümüzde engellilik ve spor politikalarından bahsedeceğiz. Şimdi birinci modülümüze yavaştan giriş yapalım. Sevgili arkadaşlar, bu modülümüzde engellilik ve kapsayıcılık konusuna odaklanacağız. Pek çok kişinin hayatını yakından ilgilendiren engellilik kavramını, farklı türlerini ve bu konuda kapsayıcılığın neden bu kadar önemli olduğunu birlikte göreceğiz. Peki bu modülde neler öğreneceğiz? Arkadaşlar bu modülümüzde engelliliğin temel kavramlarını ve kapsayıcılığın neden önemli olduğunu ele alacağız. Özellikle üzerinde duracağımız konular engelliliğin tanımı ve temel özellikleri, engellilik türleri ve günlük yaşam üzerindeki etkileri, engelliliğin bireysel, toplumsal ve kültürel boyutları, son olarak da kapsayıcılığın tanımı ve engelli bireyler için öneminin ne olduğundan bahsedeceğiz. Modülümüz bittiğinde engelliliğe dair temel kavramları öğrenmiş ve kapsayıcı uygulamalar konusunda farkındalık kazanmış olacaksınız. Ayrıca gündelik yaşamda veya profesyonel hayatta engelli bireyleri desteklemenin yollarını da daha iyi kavramış olacaksınız. Şimdi modülümüze başlayalım. Engelliliğin tanımına baktığımızda arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre engellilik, bir bireyin sağlık durumu ve çevresel faktörler nedeniyle belirli aktiviteleri gerçekleştirmede zorlanmasıdır. Engellilik, bireyin fiziksel, duysal, bilişsel veya psikososyal işlevlerinde sınırlılıklar yaşaması anlamına gelmektedir. Engellilik doğuştan gelebileceği gibi hastalık, kaza veya yaşlanma gibi nedenlerle de sonradan ortaya çıkabilir. Burada önemli nokta, engelliliğin sadece vücutta var olan bir eksiklik değil, aynı zamanda çevrenin bireye sunduğu veya sunmadığı imkanlarla yakından ilişkili olmasıdır arkadaşlar. Başka bir deyişle fiziksel veya zihinsel bir farklılık yaşamak tek başına engel yaratmaz. Asıl engel çevredeki erişilebilirlik ve toplumsal tutum eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engellilik tanımı ise şu şekildedir. Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duysal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplardan dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi ifade eder. Peki engellilik türleri nelerdir? Şimdi onlara bakalım arkadaşlar. Engellilik farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Birincisi fiziksel engellilik. Fiziki yapıda meydana gelen yani hareket kabiliyetini etkileyen durumları kapsamaktadır. Örnek olarak omurilik yaralanmaları, serebral palsi, amputasyon, kas hastalıkları verilebilir. Yürüme, kavrama, denge ve koordinasyon gibi hareket gerektiren aktivitelerde fiziksel engellilik yaşayan bireyler zorluk yaşayabilirler. Modern tıpta meydana gelen bazı gelişmeler sayesinde tekerlekli sandalye, ortez, protez ve robotik destek gibi teknolojiler fiziksel engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırabilmektedir. Günümüzde fiziksel engellilikle ilgili gelişmeler hızla devam etmektedir. Görme engelliliğine baktığımızda kısmi veya tamamen görme kaybı
yaşanmasıdır. Örneğin doğuştan veya sonradan oluşan görme bozuklukları, körlükler olabilir. Yazılı metinleri okuyamama, bağımsız hareket edebilmek için baston veya rehber köpek kullanma ihtiyacı görme engellilerin en önemli durumlarıdır. Ayrıca Braille alfabesinin yanı sıra ekran okuyucu yazılımlar, görme engelli bireylerin eğitimine ve istihdama katılımını kolaylaştırmaktadır. Bir başka engellilik türümüz işitme engelliliği. Kısmi veya tamamen işitme kaybını ifade eder. Örneğin doğuştan işitme kaybı olabilir ya da bir kaza sonrası sonradan oluşan işitme kayıpları bunlara dahildir. Bu kişiler sözlü iletişimde zorlanma, işaret dili veya işitme cihazlarına ihtiyaç duyma gibi durumları vardır. İşaret dili, dudak okuma teknikleri ve işitme cihazları gibi araçlar sayesinde iletişim engeli büyük ölçüde azaltılabilir. Tabii bu engelliliğin durumuna bağlı olarak değişmektedir. Dil ve konuşma engelliliği. Bireyin konuşma, anlama veya dil kullanma yetisini etkileyen durumları ifade etmektedir. Örneğin kekemelik, afazi yani beyin hasarına bağlı konuşma kaybı, ses bozuklukları olabilir. Bu kişiler sözlü iletişimde güçlük çekerler, alternatif iletişim yöntemlerine ihtiyaç duyabilirler, örneğin işaret dili ya da destekleyici teknoloji kullanımı gibi. 5. engellilik türümüz zihinsel ve bilişsel engellilik. Öğrenme güçlükleri veya gelişimsel farklılıklar nedeniyle bireyin bilgi işleme yetisinin sınırlı olmasını ifade eder. Örneğin Down sendromu, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi. Uygun eğitim programları ve bireyselleştirilmiş eğitim planları, zihinsel engelli bireylerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmede büyük rol oynamaktadır. Son olarak psikososyal engelliye de bakalım. Ruh sağlığı ve sosyal etkileşimde meydana gelen zorluklar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlama yaşanmasıdır. Örneğin şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon. Bu kişilerde sosyal ilişkilerde zorlanma, stres ve anksiyete yönetimi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Terapötik desteklerin yanı sıra toplumsal duyarlılık ve ruh sağlığı hizmetlerine erişim, bu engel türüyle yaşayan bireylerin toplumla uyumunu kolaylaştırmaktadır. Evet, engellilik türleri bunlar arkadaşlar. Şimdi engellilik nasıl algılanıyor ona bakalım. Engellilik sadece bireyin fiziksel veya zihinsel durumu değil, aynı zamanda toplumun engelli bireylere bakış açısıyla da şekillenir. Bu algılar bireysel, toplumsal ve kültürel olmak üzere 3 düzeyde ele alınabilir. Bireysel algıya baktığımızda engelli bireyin kendi deneyimlerinden kaynaklanan algısıdır. Engelliliğin birey üzerindeki etkisi, yaşadığı çevre, destek mekanizmaları ve erişilebilirlik imkanlarıyla doğrudan ilişkilidir. Örneğin doğuştan görme engelli bir birey, görme yetisini kaybeden birine göre engelliliği farklı algılayabilir. Toplumsal algıya baktığımızda, toplumun engelli bireylere yaklaşımı onların sosyal hayata katılımını etkiler. Yardıma muhtaç veya aktif birey olamaz algısı dışlanmaya yol açabilir. Örneğin, çalışma ortamlarında engelli bireylere yeterli fırsat verilmemesi toplumsal önyargılarla ilgilidir. Kültürel algıya baktığımızda, engelliliğe bakış açısı kültürden kültüre değişiklik gösterir. Bazı toplumlarda engelli bireylere koruyucu bir yaklaşım gösterilirken, bazı toplumlarda engelliliğin tabu olarak görülmesi gibi durumlar yaşanabilir. Örneğin Batı ülkelerinde engelliliğin bireysel haklar çerçevesinde ele alınması yaygınken, bazı toplumlarda aile ve toplumun sorumluluğu olarak görülmektedir. Bahsettiğimiz bu farklı algılamalar, engelli bireylerin gündelik yaşam deneyimleri üzerinde doğrudan rol oynar.
toplumun engelli tanımına yüklediği anlamlar, bireylere sunulan imkanların şekillenmesinde ve ayrımcılığın oluşup oluşmamasında belirleyici faktörlerden biridir. Şimdi kapsayıcılığa bakalım arkadaşlar. Kapsayıcılık, tüm bireylerin fiziksel veya zihinsel farklılıkları ne olursa olsun tüm bireylerin eşit haklara, fırsatlara ve sosyal yaşama tam katılıma sahip olmalarını sağlamaya yönelik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım engelli bireylerin eğitim kurumlarında gerekli düzenlemelere erişebilmesini, iş hayatında eşit fırsatlar yakalayabilmesini, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımda engel yaşamamasını, siyaset, politika ve karar alma süreçlerinde temsil edilebilmesini amaçlamaktadır. Engelli bireylerin eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata aktif katılımını desteklemek için çevresel, sosyal ve politik düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu arada kapsayıcılık sadece fiziksel erişilebilirlik değil, aynı zamanda zihinsel kalıpların değiştirilmesi, toplumsal ön yargıların yıkılması ve destek mekanizmalarının her alanda var olmasıyla ilgilidir. Kapsayıcılığın engelli bireyler için önemi, bir de ona bakalım şimdi. Topluma tam katılım sağlar. Engelli bireyler gündelik hayattaki fiziksel ve sosyal bariyerlerin azaltılması sayesinde sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere eşit şekilde katılabilir. İkincisi, fiziksel ve psikolojik iyi oluşu artırır. Erişilebilir mimari düzenlemeler ve sosyal destek bağımsızlığı arttırırken psikolojik iyilik halini de olumlu bir şekilde etkiler. Üçüncüsü, ayrımcılığı ve sosyal dışlanmayı önler. Ona bakalım şimdi. Eğitim, istihdam ve toplumsal hayatta ayrımcılık azaltıldığında engelli bireyler yardıma muhtaç değil, topluma aktif katkı sunan bireyler olarak görülür. Eğitim ve iş fırsatlarını genişletir. Engel türüne göre farklılaştırılmış veya bireyselleştirilmiş eğitim programları istihdama geçişi kolaylaştırır. Kapsayıcı istihdam politikaları ise örgütsel verimliliği ve çeşitliliği arttırır. Son olarak bireyin bağımsız ve üretken bir hayat sürmesine yardımcı olur. Kapsayıcı sistemler engelli bireylerin özgüven kazanmasını ve kendi hayatlarını bağımsız şekilde yönetebilmesini sağlamaktadır. Özetleyecek olursak, engellilik bireyin fiziksel ve zihinsel durumuna bağlı değil, çevresel engellerle de şekillenir. Toplumsal ve kültürel algılar engelli bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Kapsayıcılık, tüm bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak için sosyal ve fiziksel düzenlemeler yapılmasını gerektirir. Bu modülümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi engellilik modelleri ve sporda uygulamaları konusunu ele alacağız. Diğer dersimizde görüşmek üzere.